Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'in 365 fonksiyonlarından sırala ve filtre ve Excel'in eski versiyonlarında kullanılan büyük fonksiyonlarını kullanarak, iç içe kullanarak tablolarda, dizilerde en yüksek değerleri bulma, en yüksek 3 değer, 5 değer kendiniz belirleyebilirsiniz bunu. Birazdan göstereceğim. Eee, Bulmayı anlatacağım. Hemen başlayalım videoya. Şöyle basit bir tablomuz var. Şimdi burada bu tabloda en yüksek 3 değeri dinamik bir şekilde getirmek istiyorum ve bunları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamak istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Hemen başlayalım. Formülümüz dinamik bir şekilde çalışacak bu arada. Yani buradaki bir değer değiştiği zaman buradakiler otomatik değişecek. Eşittir. Bu arada hangilerinin kullanıldığını da şuraya tablo olarak ekledim. Bunlar Excel 365 fonksiyonlarının. Bu da eski Excel versiyonlarında kullanılıyor. Eşittir sırala. Sırala ne yapıyordu? Daha önceki videolardan biliyoruz. Bir diziyi büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe belirlediğiniz kriterlere göre sıralıyordu. Filtre 365'in önemli fonksiyonlarından. Ne soruyor bize? Dizi soruyor. Dizimiz aslında 15'te bitiyor ama aşağı doğru genişlesin. A2, A20 aralığını A2, B20 aralığı olsun şöyle. Hani aşağı veri eklendiği zaman orayı da etkilesin diye böyle seçelim. Noktalı virgül ekle diyor. Şimdi kriterimize ekleyeceğiz işte. Kriterimizde şu aralıktaki değerimiz büyük eşit. Şimdi burada ne lazım bana? En büyük değerler lazım. Burada işte büyük fonksiyonu devreye giriyor. Excel'de büyük B2, B20'yi seçelim yine. En büyük 3 değer olsun. Şöyle. Parantezimizi kapattık. Bir tane daha parantez açmış. Onu da kapatalım. Şimdi sırala formülüne geldik. Bakın tekrar parantezimizi kapatınca sırala formülünün ikinci kısmına geldik. Noktalı virgül sıralama dizini diyor. Neyi sıralayayım? Bu tabloda ikinci sütun olduğu için 2'yi seçiyoruz. Eksi 1 azalan, artı 1 artan sıralama. O yüzden eksi 1'i seçiyorum. Parantezleri kontrol edelim. Evet, şurada bir genişletme yapalım. B5, B20 olsun diğerleri gibi. Yani bunu siz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Hani veri eklendiği zaman aşağıdakileri de etkilesin diye yaptım. Bakalım Enter'a basalım. Evet. Bu tablodaki en yüksek 3 değer büyükten küçüğe sıralandığı zaman bu ürünlere aitmiş. Onu bulduk. Hemen bir sağlamasını yapalım. Mesela mango meyvesi 98 demiş. Bu sefer ananası 99 yapalım bakalım. Buraya etkileyecek mi? Evet, bu sefer bakın sıralama değişti. İkinci sıraya ananas geldi. Üçüncü sıraya mango geldi. Bir de en yüksek işte 2 değer diyelim mesela. Şuradaki 3'ü sadece 2 yapmamız yeterli olacaktır. Veyahut da en yüksek 3 değil, 2 değil. En yüksek bana 5 değeri getir demek istersek, bulmak istersek buraya 2 değil 5 yazmamız yeterli olacaktır. Bu arada birden fazla varsa tabii ki onları da aynı değer varsa birden fazla onları da alt alta getiriyor. Nerede kullanılır? Birçok işte tabloda en yüksek satışlar, en yüksek satış stok miktarları, en düşük stok miktarları. Bunları bulmak için en düşük dedim ama en düşüğü bulmak için aslında küçük. Yani bunun tam tersi olan küçük formülü var. Hadi onu da göstermiş olayım. Burada sadece büyük formülünün yerine küçük Türkçe'de tabii
kullanılan küçük formülünü eklerseniz Enter'a basalım. Tabii şurada yine şey yaptık. B2, B20 küçük eşit olacaktı. Evet. Diğerleri 0 olduğu için şuradaki biliyorsunuz 20'ye kadar seçmiştim. Onlar aslında şunların da görünmemesi sağlanabilir de şimdi uzatmayalım videoyu. İşte en küçük 3 değer bunlarmış mesela bu tablodaki. Bu şekilde bunları da büyük yerine küçük fonksiyonu kullanarak bulabilirsiniz. Çalışmalarınıza faydalı olması dileğiyle videoyu sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.